Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Bu da icadım olan nikel ve krom karışımı kral alan tarama ya da kral define çubuğu. Arkadaşlar, bu sapındaki borunun içerisinde özel tozlar var. Bunlar yanmaz, kokmaz, çürümez, mahşere kadar gider. Yani hiçbir şey olmaz, yani zararsızdır. Bir de bakın, burası tıraşlanmış bölümü. Bakın, bu çubuğun bu tarafı tıraşlanmış. Bu 5 milim. Bunun tıraşlanma nedeni en küçük bileziğe, paraya, düşmüş objelere dahi dönsün diye. Yani bu öyle bir tasarlanmış ki rüzgarda etkilenmeyen ama en küçük paraya, gümüşe, altına, elmasa gidecek şekilde tasarlanmış. Ve ağırlığı 350 gram bir şey. Yani yorulmazsınız dağda taşta. Şimdi arkadaşlar, define çubuklarının sırları vardır. Bunların birçoğu benden önce vardı. Birçoğunun da yeni sırlarını keşfederek adlandırıp sizlere öğreten kişiyim. Şimdi mesela önceden define çubuğuyla oda nasıl bulunuyor hareketi vardı. X yapardı, metal hareketi vardı. Ama derinlik alma, yani şu şekilde indirip kaldırmayla malın kaç metre derinlikte olduğunu bilen yoktu. Bu şekilde indirme kaldırma yöntemiyle çubuğu derinlik alma olayını ben icat ettim. Ve buna derinlik alma hareketini verdim. Mesela sinyal tuzağı hareketi vardı. Sinyal tuzağı hareketi. Sinyal tuzağı hareketini yazın YouTube'da. O hareketi öğrenin. Onunla çok güzel altın para küp bulursunuz. Mesela kasa hareketi yoktu. Ben icat ettim. Metal test hareketi yoktu. Ben icat ettim. Toprak altı işaret hareketi yoktu. Ben icat ettim. X yaparak çubuk gidiyordu. Ben icat ettim. Çubuk kelebek yapıyordu. Neden kelebek yaptığının anlamını ben buldum ve size adlandırdım. Şimdi arkadaşlar bakın. Çubuk, önünüzde bir mezar varsa çubuk o mezarın duvarında tepki vermek zorunda. Para varsa ona tepki vermek zorunda. Bu onun elinde değil. Yani doğada her şeyin düşmanı var. Definenin düşmanı da çubuklardır. Çubuklar 700 metre, 500 metre etrafı tarar. Derinlikte sınır yoktur. Bir malı ne kadar derine gömersen göm, bir odayı, bir tüneli, bir kuyuyu ne kadar derin delersen del, oranın dibine bir sikke de koysan, bir gümüş parçası da olsa çubuk ona tepki verir. Çünkü toprağı kazdıkça mahşere kadar oradan bizim göremediğimiz enerji ve ısı yayar. Çubuk bizim göremediğimiz ısıya döner. Her maddenin bir ısısı vardır. Çubuk görünmeyen ısıya döner. Ama altının, gümüşün verdiği ısı gibi insanların çubukların, kayalar, işe yaramayan taşlar, ağaç kökleri, bunlar da ısı verir. İşte burada biz çubuğun işe yaramayan taşlar, mineral dediğimiz onlara gitmesin, toprak altındaki suya gitmesin ama defineye gitsin diye şu sapındaki içindeki formülü buldum ben. Bunun içine ekstradan altın koyuyoruz isteyene. Araziye çıktığı zaman önce altını arıyor. Tarıyor, altın yoksa sonra gümüşü arıyor. Bu çubuk beyni oluyor. Bu çubuğun direksiyonu ve beyni bu. Bildiğiniz bir çip gibi bir şey yani bu. Hani televizyon yaparsın, araba yaparsın, çip, beyin koyarsın ya. Bu çubuğun da beyni bu.
Şimdi bakırı da büksen, pirinci de büksen mezar para bulur. Ama 300 metre ileride bir define varsa sen oraya gidene kadar dağa taşa her şeye patlar ve seni oraya götürmez. İşte onun için bu çubuğun özelliği o. Yani bu çubuk toprağın altındaki işe yaramayan kayalara, mayalara gitmez. Ama insanoğlunun işleyip gömdüğü her metali bulur. İnsanoğlu harç bile dökse toprağın altına orada tepki verir. Çünkü DNA'sı değişmiş, kimyası değiştirilmiş maddelere duyarlıdır bu. Örneğin bir doğal taş koyun, üstünde çarpı yapmaz. Ama o taşı işlersen, heykel haline getirirsen, o zaman o taşta çarpı yapıyor. Çünkü kimyası değişiyor, doğallıktan çıkıyor, sıra dışı bir enerjiye sahip oluyor. Şimdi bu çubuğun 7 tane hareketi var. Oda hareketi, duvar hareketi, kasa hareketi, derinlik alma hareketi, sinyal tuzağı hareketi, mezar hareketi, toprağın altındaki köstebek yuvası, havalandırma ve tünel hareketi, tünel giriş hareketi, oda giriş hareketi. Bunları bilmeniz lazım. En önemlisi çubuğun tutuşu ve yürüyüşü önemli. Burada büyük hata yapıyorsunuz. Benim videolarımı izlediği halde yanlış yapanlar var. Araziye çıktığınız zaman şaşırıyorsunuz. Aa, burada çarpı yapıyor, burada bunu yapıyor, burada bunu yapıyor. Ne yapayım, nasıl yapayım? İşte en büyük hatayı burada yapıyorsunuz. Bakın mesela çubuk şu şekilde tutulur. Hazır ola geçin. Sadece dirseklerinizi kırın. Bakın dirsekleriniz şöyle. Rahat. Çubukları fazla sıkmayacak. Gördünüz mü? Böyle değil. Böyle. Rahat. Çubuklar az bir şey öne düşmüş olacak. Bakın böyle değil. Şu şekilde. Fazla değil. Şu şekilde. Tamam. Bakın. Bir çubuk boyu fark olsun. Şu kadar. Şu kadar. Ama şu kadar. Yolda yürür gibi rahat yürüyün. Büyük adım atmayın. Zıplamayın. Çubukla çukura atlamayın. Tehlikelidir. Bir tarafınıza saplanabilir. Bakın yürürken şöyle yürüyeceksiniz. Yani şöyle rahat. Rahat yürüyeceksin. Şöyle sokakta yürüyormuşsun gibi. Anlatabildim mi? Ne yavaş ne hızlı. Şimdi çubuk 7 hareketi yazın YouTube'a. Oradaki hareketleri öğrenin. Şimdi örneğin diyelim ki arkadaşlar, diyelim ki bir araziye çıktık değil mi? Bir dönümlük yer tarayacaksın. Bir dönümlük yer. Kağıt kalem hazırla. Git şöyle. Aa, burada duvar yaptı. Burada duvar yaptı mı karşıki duvarı bulman lazım. Yavaşça yürü bakayım. Aa, karşıki duvarı buldum. Bir de böyle git. Gittik. Aa, burada da duvar yaptık. Yürü. Aa, çarpı yaptı falan filan. Aa, karşıki duvarı buldum. Sonra tek çubukla odanın etrafında dön. Büyüklüğünü ör. Odanın şeklini çiz. Yani bunları bilirseniz şaşmazsınız. İnsanların en çok zorlandığı nokta şu arkadaşlar. Kayanın üstüne çıkarken en çok zorlandığı nokta kayanın üstüne çıkarken oluyor. Şimdi kaya, mesela önümüzde bir kaya var. Kaya el yapımıdır. Horasan kaya el yapımıdır. Kayanın temelinde taşlar vardır onu sabit tutması için. İşte biz kayanın kenarına çıkarken çubuk duvar hareketi yapar. İşte burada hata yapıyorsunuz. Aa, diyorsunuz bu kayanın altında oda var. Bak, kayanın kenarında doğal bir kayanın üstüne çıkarsan yapmaz. Ama şap atmışlar. Horasan şapı. Horasan harcından işaret yapmışlar. Kenarına çıkarken duvar yapar. Bu sahte duvardır. Kayanın üstüne çıkarsın. Kayanın üstünde delik varsa orada çarpı yapar. Hani işaret delikleri var ya. Orada çarpı yapar. Kayanın üstünde çatlak varsa duvar yapar yine. İşte kayanın içinde, kayanın altında define olup olmadığını nasıl anlarsın? İşte bunu da derinlik alma hareketiyle anlarsın. Çubuğu indirip kaldırmayla. Bunu ben göstermişim. Mesela bir kayanın üstüne çıktım. Çıkarken duvar yaptı. Doğal. Sonra gezerken üstünde çarpı yaptı. Baktım altta delik var.
Yapar delik çünkü enerji yayar. Kayadaki küçük delik enerji yayar. Üstüne gelince çarpı yapar. Yalan çarpı yani. Yalan çarpı ile gerçek çarpıyı nasıl ayırırsın? Çubuk çarpı mı yaptı abi? Ayaklarını kımıldatma. Bir iki adım geri at. Sonra gel. Son adımda çubuk çarpı mı yaptı? Ayağının altını kımıldatmıyorsun. İndiriyoruz. Kaldırdık. İlk kaldırmada çubuk çarpı yaparsa o kayanın altında bir şey yok. Yalan çarpı. Ama çarpı yaptı kayanın üstünde. Geri gel bir iki adım. Sonra tekrar gel, çubuk çarpı yaptığında ayağın son adımını atıyorsun. Sonra çubuğu indir. Yavaşça kaldır. Baktın birinci kaldırmada çarpı yapmadı. 2'yi kaldır. Biraz büküldü mesela. 3'ü kaldır. Biraz daha büküldü mesela. 4'ü kaldır. Çarpı yaptı. 5'i kaldır. Açıldı. Aha final. Bitti. Çarpı yaptı. Açıldı. Son demek. Kaç kere indirdik kaldırdık? 4 kere. Buradan kayaya ayağa kadar 1 metreyi düşürüyoruz. 3 metre. Kayanın içinde de altında kesin bir mal var demektir. İşte bu da yalancı çarpıdan gerçek mal var mı yok mu? Bu derinlik alma hareketiyle bunu da öğreniyorsunuz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani burada şöyle bir hata var. Çubuğu alan böyle dağlara koşuyor. Kardeşim sen mezar hareketini bilmiyorsun. Tünel hareketini bilmiyorsun. Çubuk tutmayı bilmiyorsun. Yürümesini bilmiyorsun. Oda çizmeyi bilmiyorsun. Bir geç bakalım, gerçek bir mezarın üstünden geç. Şöyle mermeri taşı olmayan. Gerçek bir mezarın üstünden geç. Bir de böyle geç. A'dakine mezar işareti böyleymiş. Mesela diyelim ki çubuk duvar yaptı. Bir adım attı mı açtı, sonra çarpı yaptı. Çarpı 2 metre devam ederse orada mezar var. Ama çarpı 10 metre oldu, 20 metre oldu gidiyorsa orada bir köstebek yuvası var. Altta ya da eski bir boru var. Altta bir elektrik kablosu var. Ya da altta bir tünel var. Yani bir çarpı hareketinin kaç tane anlamı var? Mesela şu kelebek hareketi. Bunu niye yapar? Bir, altta yığma varsa. Taş yığma. 2, oradan bir sinyal alan bir obje ile başka bir yerde sinyal alan objenin ortasındaysan iki sinyalin çarpıştığı yerde bu hareketi yapar. Altta bir şey yok. Şöyle bir döneceksin, sonra sinyal gelen yere gideceksin. 2, bu hareketi neden yapar? Altta havalandırma varsa, altta kuyu varsa yapar. Bakın bir hareket yapıyor, 3-4 tane anlamı var. Anlatabildim mi demek istediğinizi? Şimdi iyi bir keşif yaparsın. 7-8 tane nokta belirlersin. En doğru yeri kazarsın. Mesele bu arkadaşlar. Kendinizi riske atacak çukurlara girmeyin. Kuyulara girmeyin. Mağaralara girmeyin. Kışın mağarada uyunmaz. Ateş yakılmaz. Kapalı alanda ateş yakılmaz. Zehirlenir ölürsün ya da donar ölürsün. Kapalı alanda ateş yakarsan seni boğar öldürür. Uyutur gider. Bir kuyuya mı gireceksin? Bir tane tavuk atacaksın. Baktın tavuk bayılıyor. Girme. Tavukta bir sıkıntı yoksa girebilirsin. Çıkamayacağın yere girme. Halatla tırmanmak çok zordur. Kolların kuvvetli değilse girme. Kimisi var mesela yüzeysel definecilik yapar. Der ki ya ben hançer bulayım, silah bulayım, işte mermi bulayım, gümüş para bulayım, altın para bulayım, elmas bulayım diye böyle 1 metre 2 metre kazarlar. Kimisi de 7-8 metre kazar. Mesele bu. Yani bu çubuğu alan kişi bunun 7 hareketini, ana temel 7 hareketini öğrenmesi lazım. Tabii çubuğun hareketleri çok. Ama ana temel hareketini öğrenmesi lazım. Mesele burada bu yani. Şimdi örneğin araba kullanmayı bilmeyen bir adama arabayı versen İstanbul'dan Şırnak'a gidebilir mi? Gidemez. Çubuğu aldın. Çubuk görevini yapar ama sen de görevini yapacaksın. Ya kaya üstünde nasıl define bulunur? Sahte duvar hareketi, gerçek duvar hareketi nasıl anlaşılır?
Mesela su arayacaksın. Bu çubuklar suya gitmez. Ağzına bir yudum su al, tut ve çubuğu tut. Çubuk suya gider, suyu bulur. Elini ıslatıp tutarsan bunu ve yağmur sana yağmıyorsa, diğer tarafına yağmur değmiyorsa çubuk suya gider. Su bulur. Yağmurlu havada bunu kullanırsan defineyi bulur. Ama sadece ellerin ıslak olur, ellerin terli olursa çubuk suya gider. Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar, burada mesele çubuğun 7 hareketini bilmektir. Bu çubukları ben 10 yılda bu hale getirdim. İlk modelim pirinç ve bakırdı. Ama pirinç ve bakır artık kullanmıyorum. Mümkünse şunu da krom yapacağım. Daha iyi olur. Ya da bunun altın kaplama yapacağım ki şu krom buna değmesin. Ha bu da bulur ama en iyi malzeme altın çubuktur. Altından sonra gümüş çubuktur. Gümüşten sonra platin çubuktur komple. Platinden sonra krom çubuktur. Ama mıknatıs tutmayan saf krom 304, 316 olabilir, 304. Evet arkadaşlar. Buradaki solüsyon bunun doğal kayalara ve suya gitmesini zaten engelliyor. Evet, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu define çubuğundan almak isteyenler varsa bu videonun başından bana WhatsApp'tan ulaşsın. Gereğini yapar, yardımcı oluruz. Dünyanın neresinde olursa olsun oraya göndeririz. Hoşça kalın. Kendinize. Arkadaşlar şimdi kuyu hareketini göstereceğiz. Kuyu. Bu bir kuyuysa nasıl yapar göreceğiz. Bakalım. Kuyunun kenarında duvar yaptı. Bir adım attık, açtı. Kuyunun ortasında çarpı yapıyor. Geldik. Kenarda duvar yapıyor. Açtık, geri geliyor. Şimdi kuyunun boyunu ölçeceğiz. Bakalım. Şöyle gelelim. Bakın kuyunun büyüklüğünü ölçüyor. Kuyunun büyüklüğünü ölçüyorum arkadaşlar. Bu şekilde odanın ya da kuyunun büyüklüğünü ölçebilirsiniz. Bakın kuyu hareketi tekrar gösteriyorum. Tam kenarda duvar yaptı. Bir adım attık, açtı. Ortada gaz biriktiği için çarpı yaptı. Geldik. Tam kenarda duvar hareketi yapıyor. Adım attığımız anda geri geliyor. Kuyu hareketi. Aynı zamanda kasa hareketine benziyor. Tek farkı yuvarlak olması. Şöyle mesela burada duvar yaptı ya arkadaşlar. Şöyle. Bir adım geri atın. Kuyunun büyüklüğünü ve şeklini çizebilirsiniz bu şekilde. Evet, kendinize çok iyi bakın. Kral alan tarama arkadaşlar. Bana aittir. Krom nikel karışımı bu. Bugün ayın 11 Haziran 2023 tarihindeyiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı. Bu da kral alan tarama arkadaşlar. Su ve doğal kayaya gitmiyor. Şimdi bir tünel nasıl bulunur? Tünel hareketi nasıl olur? Tünelin uzunluğu ve genişliği nasıl olur? Onu öğreteceğim arkadaşlar. Bu kral alan tarama. Şimdi orada dur sen. Şimdi bu bir tünel. Daha önce kazılmış. Bakın tünele buradan giriyoruz. Duvar yapıyor. Bakın şöyle yapıyor. Duvar yapıyor. Ve bir adım attık. Açtı. Giriyoruz. Duvar yaptı. Şöyle yaptı. Şöyle yakın çek. Şöyle karşıdan geç. Şu karşıya hemen çabuk. Dur. Dur geç. Durdurdun. Yok, durdurmuyor. Tamam, biz keser. Bu şekilde. Sonra bir adım atıyoruz. Bakın bir adım attım. Geri geldi. Şöyle geç. Tamam. Karşıma geç, karşıma. Evet, geliyoruz. Tam sınırda duvar yapıyor.
Bakın duvar yaptı. Tam sınırda. Ama bir adım atın şöyle. Bekleyin. Bir adım attım, bekliyorum. Tünelin içindeyim. Karşıki duvardan. Duvar yaptı. Bir adım attım, açtı ve geri geliyor. Şöyle geç. Şimdi tünelin üstünde yürürsek ne olur? Tünelin içindeyiz. Bakın çarpı yaparak devam ediyor. Tam karşıdan çekiyor. Uzak. Devam et. Tamam. Bakın çarpı yaparak devam ediyor. Bakın tünelin genişliğini nasıl buluyoruz? Bakın bizi tünelin içine atıyor. Bakın. Evet, çarpı yaparak tünel boyunca devam ediyor. Evet, bu tünel hareketi. Bakın gördünüz mü? Görüşmek üzere, kendinize çok çok iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Arkadaşlar bakın burada bir logar kapağı var. Bu kasa hareketi yapacak burada. Şimdi kasa hareketini göstereceğim. Evet, kral define çubukları arkadaşlar. Su ve doğal kayalara gitmez. Yani işe yaramayan kayalara gitmez. İşte şöyle. Evet, şimdi kasayı şöyle geliyoruz. Mesela kaya içinde kasa varsa ya da toprak altında, bak duvar yapıyor. Yaklaş şöyle. Duvar yaptı. Bir adım atıp bekliyorum. Bakın gördünüz mü? Bir adım attım, açtık. Bu hareketi yapın. Önce bir adım atın. Evet, çarpı yaptı. Geliyorum, kasanın kenarında duvar yaptı. Bir adım attım, geri geldi. Dur. Evet, şimdi böyle gidiyorum. Şimdi kasanın bu tarafından gidiyorum. Kenarda duvar yapıyor. Duvar hareketi yapıyor. Yaklaş. Duvar hareketi. Evet, bir adım attım. Çubuk açtı. Bakın bir adım atıp bekleyeceksiniz. Duvar yaptı ya. Bir adım attım, boşluktayım şu an. Geldim. Çubuk çarpı yaptı. İkinci adım attım, açtı. Üçüncü adımda duvar yaptı. Sonra geri geliyor. Sonra geri geliyor. Bir değil, yeni kişi geldi. Çekim yapıyoruz, buradan geçiyor adam ya. Böyle bir şey var mı ya? Bu bir saygısızlıktır. Ya bir tane daha da geldi. Söylemeden geldi. Hadi bakayım. Evet, bu kasa hareketi. Şimdi bunun derinliğini alacağım arkadaşlar. Bakın geliyorum. Duvar yaptı. Bir adım attım, açtı. Ortada çarpı yaptı. Ayağımı hiç kımıldatmıyorum. Hiç. 1 2 Çubuk yavaşça eğiliyor. 3 Biraz daha eğildi. 4 Biraz daha kapandı. 5 Evet. Böyle kaldı. 4 metre 5 metre. Evet arkadaşlar. Her kaldırıp indirme 1 metre. 5. metrede şu hareketi yaptı. Yani son demektir. Eğer çubuk ilk kaldırmada çarpı yapsaydı altta değerli bir şey yok. Ama birinci kaldırdık olmadı, ikinci kaldırdık olmadı, üçüncü de eğildi az bir şey, dördüncü de eğildi, beşinci de bunu yaptı. 4-5 metre derinliğinde. Evet arkadaşlar, YouTube Define Kralı kanalına hepiniz gelin. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Arkadaşlar şimdi sinyal tuzağı hareketini yapacağız. Bu çubuklar bana ait. Nikel krom karışımı. 304 krom yani. Sinyal tuzağı hareketini yapacağız. Yani bu parayı, örneğin bu gümüşse etraftaki gümüşü bulacağız. Altınsa etraftaki altını bulacağız. Altınla yapacaksanız 24 ayar altın olsun. Bunu unutmayın. Yani çeyrek,
Bilezik olmasın, onların içinde çünkü bakır var. Suya gider o zaman. 24 ayar altınla yapacaksınız. Yani bu altınsa etraftaki altını bulacağız. Bu şimdi bunu buraya koyuyoruz. Şimdi şuraya koyuyoruz. Getir. Şunu. Tamam, şimdi geri git. Geri git. Şimdi arkadaşlar buradaki olay şu. Bu para şu an sinyal yayıyor. Sinyal yayıyor. Ve bu metale benzeyen etraftaki metalle bizim görmediğimiz bir iletişim, bir sinyal birbirini buldu. Yani bu gümüşse etraftaki gümüşle gizli bir ip gibi düşünün, bir kablo gibi düşünün. Şimdi bunu buldu. Şimdi bunun etrafında dönüp buna sinyal veren aynı maddeyi bulacağız şimdi. Şimdi onu deneyeceğiz. Şimdi geliyoruz. Mesela bunda çarpı yapıyor. Şöyle 1 metre kadar etrafında dönelim. Dönelim. Bakalım. Şimdi bu tarafa verdi de ben döneceğim yine. Dönelim. Şimdi dönüyoruz. Bakalım. Şimdi sinyal bu taraftan yakaladı. Şimdi buna gelen bu tarafta bir sinyal var. Aynı bu metale benzeyen. Şöyle yandan yürüyelim. Bakın şimdi bu tarafa dönmemizi istiyor. Evet. Şimdi yürü yandan şöyle. Bakalım. Bakalım nereye gidiyor. Evet, şimdi burada çarpı yaptı. Şimdi burada çarpı yaptı. Ama bu kelebek hareketi o parayla ona sinyal veren metalin tam ortasında yapar. Yani burayı kazmayacaksınız. İkisinin tam ortasında bu kelebek hareketini yapar. Demek ki geldiğimiz yer kadar şu tarafta bir yerde o paraya sinyal veren diğer bir metal var. Şimdi şöyle yaptık. Bakın kelebek hareketi yapıyor. Bu hareketi yığma varsa da yapar. Bir de havalandırma varsa aşağıda yapar. Bir hareketin 3-4 anlamı olabiliyor. Şimdi buradan bir adım geri atıyoruz. Tam şurada yapmıştı ya. Şimdi etrafında dönüyoruz. Evet, bakalım nerede yaptı? Bu tarafa götürüyor. Gel bakalım. Şimdi buraya o paraya sinyal veren o para nerede? Buralarda bir yerde olması lazım. Metal nerede? Evet, şimdi kilitledi. Şimdi kilitledi. Yani o paraya buradan bir sinyal gitmiş. Tam ortasında da, ikisinin ortasında da kelebek yapıyor. Şimdi tekrar geliyoruz. Tam burada. Şimdi bu arada derinlik nasıl alınır onu göstereceğim. Bakalım para kaç metre derinlikte ya da metal. Şimdi geri geliyorum. Şimdi önce çubuk çarpı yaptı değil mi arkadaşlar? Sonra geri gelin, indirin çubuğu. Tekrar gelirken tam çarpı yaptığı anda ayaklarınızı kilitleyin. Evet. Ayak altımı çek, şurayı çek. Yaklaş. Bu ayak çarpı yaptığı andan itibaren oynamayacak. Altı hiç oynamayacak. Yani burası oynamayacak. Oynarsa derinlik yanlış alırsınız. Şimdi artık oynamıyoruz. Tam çarpıyı burada yapmıştık. Şimdi derinlik alacağız. Şimdi 1 dedik. 2 dedik. Hafif kapandı. 3 dedik. Bakın biraz daha kapandı. 4 metre dedik. Her kaldırma 1 metre anlamına gelir. Çarpı yaptı. 5.'yi kaldırdık. Bakın çubuk bükülmedi. Yani şöyle hafif bükülse de yine derinlik almaya devam edecektik. Tam bu oldu. Son. Yani çubuklar düz. Bakın düz. Bu harekete kadar biz kaldırıp indirmeye devam edeceğiz. Şimdi 4 metre, 4. metrede şu hareketi yaptı. Buradan buraya 1 metre düş. 3 metre derinlikte bir metal var. Yani garanti bir metal var. Kesin. Hiç şaşmaz. Şimdi
insanlar derinliği alırken yanlış alıyor. Derinliği alırken bu eliniz bakın direkt kalkacak. Şöyle olmayacak. Çubukları şöyle olmayın. Çubukları oynatmayın. Bakın. Çubuklar oynamasın. Şu şekilde sakince. Bu şekilde. Çubukla yürürken bir çubuk boyu arasında fark olacak. Bunu unutmayın. İşte şimdi derinlik hareketi bu. Kaç metre? Ama diyelim ki burada çarpı yaptı. Biz geldik. Ayağımızı böyle koyduk. Ayak altı artık oynamıyor. Diyelim ki ilk kaldırmada böyle çubuk çarpı yapsaydı orada bir şey yoktu. Orayı kazmayın. Yani derinliği ilk alırken kaldırdığınız anda çubuk çarpı yaparsa orada bir metal yok. Hava boş bir şey var demektir. Yani aşağıda metal yok. Para, altın, gümüş yok. Metal yok derken onu kastediyorum. Şimdi biz buradan tekrar dönsek bizi götüreceği yer o para. Şimdi deniyoruz. Bakın burada çarpı yaptı ya. Bakın ben dönüyorum burada. Bakın şimdi bizi götüreceği yer o para olacak. Bakın şimdi. Bakın. Gördünüz mü? Bu tarafı verdi. Bakın bu tarafı. Şimdi neden? Çünkü etrafta buradaki metalle oradaki metal aynı. Şimdi gidiyoruz. Bakın ortaya gelince ikisinin tam ortasında yine kelebek yapacak. Kelebek hareketi. Bakın gördünüz mü? Kelebek yaptı. Bakın. İkisinin tam ortasında kelebek yaptı. Gördünüz mü? Burayı kazmıyorsunuz. Şimdi bu kelebek yapan yerde şöyle 1-2 dakika durun, şöyle 30 saniye. Kelebek yapacak. Şöyle bir adım geri atıyoruz. Sonra bu kelebek yapan yerin etrafında dönüyoruz. İkinci sinyali bulacağız. Bakın. İkinci sinyali bulacağız. Evet. Bu tarafı verdi. Bakayım şu tarafa doğru gideyim, ne yapacak? Evet, yine bu tarafı verdi. Gördünüz mü? Şimdi gidiyoruz. Gel benimle. Evet, gidiyoruz. Bakalım nereye getirecek bizi? Bakın çubuk hafif büküldü. Evet, geldi. Paraya. Yani bakın, yaklaş. Gördünüz mü? Parayı buldu. Şimdi bu para pirinç ve nikel karışımı. Yani orada pirinç ve nikel karışımı bir madde var. Evet. Şimdi şu gölgeni şey yapsana. Şöyle şu tarafa ver. Bu taraftan bir video çekelim. Çubuğu çekelim. Şimdi arkadaşlar yaklaş. Bu çubuğun özelliği ne arkadaşlar? Bakın. Şurası inceltilmiş böyle. Tornada burayı aldık yarım milim. Böylelikle küçük paralara da daha kolay gidiyor. Ağırlığına, ölçüsüne kadar çok özenle yapılmış bir çubuk. Üstten tut. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Ne kadar kolay bir şekilde sökülüp takılıyor. Bu model bana ait. Yani bu şekilde sökülüp takılan bir çubuk görürseniz anlayın ki Ümit Yaman, yani benden, Define Kralı'ndan örnek almıştır. Yani eğer bir çubuğu böyle bu taraftan sokuyor, bu taraftan çıkıyorsa o benden esinlenmiştir yani. Buradaki sap su ve doğal kayalara gitmesini engelliyor arkadaşlar. Ver Cross, seni de çekeyim. Kendine de bas. Tabii. Evet, bu da bizim. Bir çekim yaptık arkadaşlar bu arazide. Gerçekten %100 bir tespit. Bağlan tarama çubuk, yani almak isteyen kardeşlerimiz, dostlarımız varsa bu numara WhatsApp üzerinden her zaman iletişime geçebilirler. Batman'a sevgiler de. Buradan Güneydoğu ve Türkiye ile Kürt kardeşlerimize her zaman sevgi ve saygıyla, her zaman da yardımcı oluruz. Sevgiyle kalın dostlarım. Evet arkadaşlar, Cross Batmanlıdır. Herkese sevgiler, saygılar. İstanbul Kartal Yunus Mahallesi. Şu tıraşlanmış bölüme bir bak. 45,5 santim uzunluğunda, 5 milim genişliğinde. Şöyle. Ağırlığı 450 gram arkadaşlar. 450 gram. Evet. Kral alan tarama ya da Kral Define çubuğu. Almak isteyenler YouTube Define Kralı kanalından bize gelsinler. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral. Arkadaşlar bunun içinde altın tozu var. Özel altınlı çubuk bu. Yalnız bu krom özel yapıldı. Normalde pirinç krom kullanıyorduk.
Bunu yapan biri bulamadığımız için. Şimdi bunu sen şöyle biraz daha yukarıdan tut sabit. Şimdi krom telle sarıyoruz bunu. Ve bu özel yapıldı. Bu sapındaki aparatın içinde altın tozları ve su ve doğa kayaya gitmesini engelleyen özel bileşim maddeleri var. Zararsızdır, kokmaz, yanmaz, yakın çek. Hiç kimseye zararı yoktur. Mahşere kadar gider arkadaşlar. Tabii bu krom T özel yapılıyor. Normalde pirinç T kullanıyoruz. Yokluktan dolayı. Krom T daha iyi. Çünkü çubuk krom olunca bu krom T seriye bağlamak lazım. Yani iyi bir tornacı bulursak seriye bağlayacağım bu krom T'yi. Şimdilik krom T elimizde fazla yok arkadaşlar. Sonu buydu. Bunu da bugün birisine veriyoruz. Gelip alacak. Şöyle yakın çek. İyice yaklaştır. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle çeksen. Evet. Gördüğünüz gibi çok sıkı olacak. Şimdi diğer. Bu teli sarmanın amacı bu sapa bunu sıkıca tutturmak. Bir de aynı zamanda bu tel iyi frekans yakalar. Yani sadece tel olarak düşünmeyin. Çanak anten görevi de görür aynı zamanda. Yakın çek. Bu benim icadım arkadaşlar. Su ve doğal kayalara gitmez bu çubuk. Su ve doğal kayalara gitmez. Özelliği budur. Evet, biri burada, biri burada kaldı ama ele batmıyor, zararı yok yani. Çok güzel oldu. Evet. Biraz yukarıdan çek şöyle. Evet, gördüğünüz gibi. Sökülüp takılma sistemini ben buldum arkadaşlar. Yani bu sistem bana ait. Evet, gördüğünüz gibi çok basit. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.